Yıllarca Kanada ordusuna başarılı şekilde hizmet eden ve toplum içerisinde örnek gösterilen biriyken esasında tecavüzcü ve 2 kişinin katili olduğu ortaya çıkan Williams'ın hikayesi gerçek hayattan filmlerden bile korkunç olabileceğini kanıtlamakta. Korku filmlerinde gördüklerimiz gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz dehşetin yanında hiçbir şeydir. Şu hayatta öyle insanlar vardır ki Michael Myers gibi kurgu korku karakterleri bu insanların yanında masum kalmaktadır. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Böylesi vahşi insanlardan biri Russell Williams'tır. Kendisi işlediği suçlardan ömür boyu hapse atılmadan önce parmakla gösterilen örnek bir askerdir. Fakat işlediği suçların ardından rütbesi sökülür, kıyafetleri yakılır, madalyaları ve diğer askeri araç gereçleri yok edilir. Ve hatta işlediği suçlarda kullandığı arabası bile yetkililer tarafından paramparça hale getirilir. Russell Williams 1963 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Ailesinin Kanada'ya göç etmesiyle birlikte tüm hayatı da artık bu ülkeye bağlı olacaktır. 1987 yılında Kanada ordusuna katılıncaya dek hayatı tahmin edilebilir şekilde ilerler. 6 yaşındayken anne ve babasının ayrılıp annesinin bir başka adamla evlenmesi dışında Williams sıradan bir vatandaştır. Üniversitede ekonomi ve siyaset bilimleri okumuş, üniversiteden mezun olduktan sonra da orduya katılmıştır. Williams, orduda geçirdiği yıllar ise onun için belki de en güzel yıllardır. Rütbesi sökülmeden önce orduda albaylığa kadar yükselmiş ve herkes tarafından parmakla gösterilen örnek bir askeri pilot olmayı başarmıştır. Williams orduda her daim seçkin bir pilot ve parlayan bir yıldız olarak görülmüştür. Hatta içlerinde 2. Elizabeth, Edinburgh Dükü, Kanada Genel Valisi ve Kanada Başbakanı gibi önemli isimlerin olduğu pek çok özel uçuşların pilotluğunu yapmıştır. Elbette ki onun için güzel olan tüm bu şeyler kısa süre sonra geride kalacaktır. Williams'ın hayatı bir gün şüpheli sıfatıyla polis karakoluna çağrılmasıyla tamamen değişir. Alanında uzman bir isim olan Jim Smith tarafından yaklaşık 10 saat süren uzun bir sorgulamanın ardından Williams işlediği tüm suçları itiraf edecektir. Williams, 27 yaşındaki Jessica Lloyd isimli bir kadının ortadan kaybolmasının ardından yakalanmıştır. İtiraflarına göre Lloyd uyurken Lloyd'un evine zorla girmiş ve kadına tecavüz etmiştir. Ardından da kadının fotoğraflarını çekip kadını arabasına zorla kulübesine taşımıştır. Kulübenin içinde de kafasına defalarca vurmak suretiyle kadına işkence etmeye devam eden Williams, kadını boğup öldürdükten birkaç saat sonra da kadının cesedini bir ormanlık alana gömmüştür. Williams tüm bunları yaparken kullandığı 2001 model Nissan marka arabasının tekerleklerini olay yerinde bıraktığı izler sonucu yakalanacaktır. Lloyd'un arama çalışmaları devam ederken polisler Williams'ın aranan arabaya uygun bir araba kullandığı için durdurmuştur. Ancak Williams evde hasta bekleyen çocuğu olduğunu söyleyerek polislerin elinden kurtulmaya çalışmıştır. Fakat Williams ve eşi evlilikleri boyunca hiç çocukları olmamıştır. Williams yakalanacağını ve hatta yakalansa bile sahip olduğu ünvan sayesinde hakkındaki suçlamaları kolaylıkla def edebileceğini düşünerek cinayet işlediği gün giydiği botlarıyla polis karakoluna gitmiştir. Olay yerindeki sadece araba tekerlekleri izleri değil, aynı zamanda ayakkabı izleri de Williams'ı şüpheli yapmaya yetip de artmıştır bile. Fakat Jim Smith kanıtlara ve en önemlisi Williams'ın itiraflarına ihtiyacı vardır. Williams birkaç saatlik sorgunun ardından çözülmeye başlar. Sadece Lloyd'u değil, meslektaşı 37 yaşındaki onbaşı Mary France Comeau'yu vahşice öldürmüştür. Comeau'ya tecavüz ettikten sonra kadını acımasızca öldürmüş ve tüm yaptıklarını Lloyd vakasında olduğu gibi yine kameraya almıştır. Comeau'nun cesedi bulunduklarından sonra maktulün babasına başsağlığı dileklerini iletmiştir. Zaten Comeau, Williams'ın emri altında çalışan bir iş arkadaşıdır. Williams sadece 2 kadına gaddarca öldürmekle kalmamış, aynı zamanda mahalledeki pek çok eve gizli girip kadın ve çocuklarına ait iç çamaşırlarını çalıp bunları evinde saklamıştır. Daha sonra ortaya çıkan resimlerde Williams'ın çaldığı bu iç çamaşırlarını giyip kendi kendisinin fotoğrafları bile çekildiği ortaya çıkmıştır. Yakalanmasının ardından başarısız bir intihar girişiminde bulunan Williams, bugün ömür boyu hapis cezasıyla parmaklıklar ardındadır.
Yıllarca örnek bir vatandaş gibi gösterilen bir insanın vahşi ve acımasız biri olduğunun ortaya çıkması ise insanlığın korku dolu karanlık yönlerinden bir diğeridir sadece. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.